Babamın ismi Seyitcan. Annemin ismi Halide. Babam ve annem ikinci evliliklerini yapmışlar. Ben ve kardeşim Ahmet ikinci evliliğin çocuklarıyız. Babam bir ailenin önce bir kızını alıyor. Oradan üç tane kızı oluyor. Bunun bir tanesi vefat ediyor. Arkasından bir oğlu oluyor. Necmettin ismini veriyorlar. Fakat o sırada hanım doğum esnasında vefat ediyor. Böylece babamın ilk kızı, bir de Necmettin oğlu adında bir oğlu var. Necmettin oğlu 5-6 ay yaşayarak vefat ediyor. Annem aynı ailenin büyük kardeşinin kızı. Yani iki kardeşten büyük kardeşinin kızı. O da beyini 1938'de kaybediyor. Atatürk 10 Kasım'da ölmüş. Demek ki 6-7 Kasım ya da 5 Kasım'da beyni kaybediyor. Şimdi aynı aileden yani iki kız kardeşten babam ortancanın kızıyla evliymiş, ölmüş. Büyük kardeşin de beyi vefat etmiş. Oradaki kızın beyi vefat etmiş. Ama tabii tanışıyorlar. Yani annemin de o sırada 2 tane kızı var. Fakat o sırada bir de kızını da kaybediyor annem. Bir tane kızı kalıyor, Nimet. Sonra bakıyorlar Nimet'le babamın kızları olan Nigar ve Muazzez zaten kardeş olarak büyüdüler. Niye bunlar başkaları olsun diye babamı annemle aynı aile evlendiriyor. Yani babam, anladınız değil mi konuyu? Babam 2 tane kardeş çocuğundan evleniyor. Yani bizde bir akrabalık yok ama 2 kardeş çocuğu var. Böylece benim babamdan 2 tane ablam, annemden 1 tane ablam var. Ben 19 Nisan 1945'te doğdum. Allah rahmet eylesin. Annem ben doğduğumda saat 2'yi 13 geçiyor. Şükür Rabbime bir erkek çocuğum doğdu diye bir yazı yazıp Kur'an-ı Kerim'in arasına koymuş. Ve öyle bir şey ki annem 4. sınıftan ayrılma bir hanım. Babamın okuma yazması yok. Şimdi daha sonraları, tabii o sırada Atatürk de vefat etmiş 10 Kasım'da. Ağlıyorlar, yapıyorlar. Annem Allah rahmet eylesin şöyle anlatır. Ben 2 türlü ağlıyorum. Hem Atatürk'e ağlıyorum hem beyime ağlıyorum. Hiç gözyaşım hiç durmuyor. Dolayısıyla daha sonra da evlendirdiklerinde bunu tabii bize daha sonra annem anlattığında 1945 doğumlu olduğumu söyledim. 3 yıl sonra da 1948 6 Mart'ta da kardeşim Ahmet doğuyor. Böylece biz 5 kardeş olduk. 3 tane ablamız var. 2 tane de erkek çocuk. 2 anne oluşmuş bir aileyiz. Allah rahmet eylesin. Şu anda ben 3 ablamı da, kardeşim Ahmet'i de, babamı da, annemi de kaybettim. Yani ailenin tek şeyim. Tabii yeğenlerim var. Konum bu. Ben Kırım'a hiç gitmedim. 1878 Osmanlı-Kırım Savaşı'nda annemler direkt buraya geliyorlar. Anneannemin annesi, hatta yolda doğum oluyor gelirken. Yıl 1878 Osmanlı-Kırım Savaşı. Geliyorlar ve anneannemler
Şehremin'inde bizim şimdi Örümceksiz Camii ya da Acem Camii dediğimiz caminin arkasında oradaki vakıf arazide bir parselasyon yapılarak biz Tatarlara oradan topraklar satılıyor. Yani aşağı yukarı 2 parseldi. O 2 parselde 32 tane parsel, bölünmüş parsel vardır. 140'ar metrekare olarak yapılmıştır. Ve orada bizim Zağarcıbaşı, Mimar Acem, Bıçkı Sokak gibi sokakları falan ezbere bilirim. Oraya yerleşiyorlar. Bizim sokağın ismi Zağarcıbaşı sokağı. Zağar, affedersiniz, köpek demektir. Bizim burası, oturduğumuz yer, Büyük Saray ve Küçük Saray. Yani Osmanlıların hayvanlarının 2 tane daha evvelden saraylar var. Ve bizim bulunduğumuz yerde hayvan bakım arazilerine denk geliyor. Yani atlar, o tip hayvanlar oluyor. Tabii atları korumak için de zahar, yani köpekler var. Orada da köpekleri yetiştirenlere zağarcı deniyor. Bizim oturduğumuz yerde de Zağarcıbaşı'nın bölümü, köşkü varmış. Benim sokağımın tarihçesi de bu. Zağarcıbaşı'dır. Diğer bir sokağımızın ismi Vak-Anüviz sokağıdır. Bildiğiniz gibi Vak-Anüviz, vakaları yazan ve tarihçi diyen bir sokak adıdır. Şimdi babamın mesleği çok güzel bir soru. Babamın okuma yazması yok. Ama zeki bir adam. İnanır mısınız? Kendi alfabesi vardı. Kendi yazdığını kendi okur. Babam o sırada İstanbul'da İstanbul'un çöpleri toplanır. Belediye bu çöpleri döktüğü yerler. Mesela Davutpaşa'ya dökülür, Beyoğlu'nda dökülüyor, Kadıköy'de döküm yeri var, adada denizlere doğru götürülür. Hayırsız adanın oraya dökülürdü çöpler. Ben onların hepsini biliyorum. Ve bu sırada babamın patronu Nezir Katıman bir o zamanın zenginlerinden. İstanbul'un bu çöplerini alıp onları araştırıp içindeki o cam, bez parçası, şunları bunları o zaman ayırıyorlardı. Onları şimdiki toplanıyor ya, o zaman da onları belli yerlere götürüp dökerler. Belli yerlerde ayıklanır. Çöpler toprağa gömülüp üstü kapanır, hatta bacalar konulur. Böylece şeyler yapılır. Ben İstanbul'un bir sürü şeyini yaşadım. Anlatabildim mi? Onun için İstanbul'umu çok iyi bilirim. Elhamdülillah. Tabii bilmediğim, hatalı olduğu yerler herkes gibi bende de vardır. Sonuçta babam oradaki o çöpleri karıştıran işçilerin başıydı. Anlatabildim mi? Artı dediğim gibi kendi alfabesi kendinin vardı. Kendi yazar. Prustanca verir kunduracılar bilir Prustancıyı. Yani hafta arasında para çekerler. Gelirler. Babam Ahmet Bey misal veriyorum 40 lira, 30 lira almış. Oraya kendi alfabesiyle Ahmet'i kendi okur, kendi yazar. Hasan'ı kendi okur, kendi yazar. O şekilde yazarak kendi bilirdi yani. Verir, haftalığı bittiği zaman haftalıklarını öder. Yani bir nevi işçi başıydı. 1. 2. O zaman Haliç'te, Sütlice'de kesimhane vardı. Mezbaha. Hayvanlar orada kesilirdi. Oradan da babamlar tırnak ve boynuz alırlardı. Bizim ihraç maddelerimiz 50'li yıllarda dışarıya sattığımız malların başında boynuz gelirdi. Dışarı ithal ediyoruz. Boynuzlar Almanya'ya gidiyor. Tırnaklar orada bir sürü şeyler yapılıyor mu? Onları kendilerine göre. Babam o tip şeyleri yapar ve o da sevilen bir insan. Çünkü gider her şeyini
kendi becerir. İnsanlarla çok iyi ilişki kurardı. Okuma yazması yok ama elhamdülillah her şeyi hallederdi. Annem 4'ten ayrılmaydı. Ama şunu söyleyeyim, kimse yanlış anlamasın. Özür dileyerek söylüyorum. Şimdi liseyi bitirenlere meydan okur. İnanın. Annemin bilgilerini biliyorum ben de. Kendimi methedeyim. Kerametpaşa İlkokulu'nda okudum. Orayı birincilikle bitirdim. Çapa Ortaokulu 1955 yılında açıldı. 56'ya girip 59 mezunuyum. Birincilikle bitirdim. Pertemniyel Lisesi'ni birincilikle bitirdim. İTÜ'ye Pertemniyel'den bir tek ben kazandım. İnşaat Yüksek Mühendisi. İnşaat Yüksek Mühendisi olarak çıkmadım. Çünkü 3 dersim duruyor. Bazı mevzularda tartışmalar oldu. O zaman sağ sol kavgaları vardı falan. Bir de ailevi annemin hastalığı falan oldu. İşte onlar ayrı konular. Ama her yerde, okuduğum her yere başarıyla yaptım. Elhamdülillah. Bugün de inanın, bugün gireyim, ilk yüzde kazanırım üniversiteyi. İnanın buna. Bir tane örnek vereyim. 88 çarpı 92. Kaçtır? Söyleyeyim. Siz çarpanlara ayırmayı okudunuz. A kare eksi B kare. Çarpanlara ayırması nedir? A artı B, A eksi B'dir. Doğru mu? Hatırlarsınız bir hatta. A artı B'nin A eksi B ile çarpımı A kare eksi B kare çıkar. Şimdi ben size ne dedim? 92, 88. 92'yi 90 artı 2. A artı B. 88'i 90 eksi 2. 88'i A 90, B 2. 90'ın karesi sıfırlı rakamı kalesi kolay. 9 kere 9 81, 2 0 8100. 2000'in karesi 4. 8100'den 4 çıkarsa 8096. Yani ne dedim? 92 çarpı 88 A kare eksi B kare. Yani simetrik bir şeyi oluşturursun ve simetrikteki rakamları çarparsanız bunu gayet... Bunları ben ortaokulda okurken bunu nerede kullanırım? A kare eksi B kareyi yazıyorsun. A kare eksi B kare eşittir A artı B eksi B. A artı B eksi B. Bunu nerede kullanacağım? Anlatabildim mi? O şekilde çarpıştığım için kendi zekamda böylece başarılı olarak gelirsiniz, okul birincisi olursunuz. Bütün buradan herkese söylüyorum. Hepimize söylüyorum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti, bütün dünyaya söylüyorum. İnanın. Kendinize güvenin. Öğrendiğinizi en iyi şekilde öğrenmeye çalışın. Her şeyi başarırsınız. Elhamdülillah. Ben bunu şimdi buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum. Bütün dünyaya söylüyorum. Affedersin, gayet ne dedim? Anlatabildim mi? Bak 90 artı 2, 92 eksi 2. Mesela bir tane daha söyleyeyim. Sonu 5'li bitenlerin kareleri. 55 çarpı 55. Şimdi 55 çarpı 55'i çarparken aklınızda, tabi çarpmak kolay bunu. 55'in başında 5 var. 5'i bir üstünü düşünün. 6. 5 kere 6. 30. Yanına da bir 25 yazın. 30, 25 yani 3025. Demek ki 55'in karesi 3025. 65'in karesi 6 kere 7 42 4225. 85'in karesi 8 kere 9 72 7225. 125'in karesi çarpabilirseniz 12 ile 13'ü 12 çarpı 13 156 15625.
Yani o baştaki kısımları akıldan çarpabiliyorsunuz. Sonra bir 25 ekleyeceksiniz. Sonra beşli bir tane kareleri çarpmış olursunuz. Şimdi bunları ben böyle kendim çocukken, yani çocuk dediğim zaman ortaokula giderken, liseye giderken kendi kendime bunu yaptım, bravo derim. Anlatabiliyor muyum? Bir insanın kendini kendine kabul ettirmesi önemlidir. Kendimizi kendimize kabul ettirirsek her şeyi başarırız. Çünkü yaptığın doğruyu ve yanlışı sen biliyorsun. Günahı sen biliyorsun. Çaldığını sen bilirsin. Öyle değil midir? Yani bir yer hırsızlık yaparsan sen biliyorsun. Bir de yaratan biliyor. O halde yaratandan sonra en büyük olan senin için sensin. Çünkü her yaptığını biliyorsun. Senin her yaptığını da Allah biliyor. O zaman hiçbir kötülük yapmazsınız. Hiçbir yanlış yapmazsınız. Bir de Allah'ın yardımı olur. Her şeyi başarırız. Şimdi babama gideriz. Babama gittiğimizde babam bize o tabii çöpler dediğimde o çöpler karıştırıldıktan sonra toprağa gömülüyor. Toprağa gömülmesi için o dozerler itiyor. Üzerine de toprak döküyorlar. Böylece o çöpün orada yanması oluşturuluyor. Hatta dedim ya bacalar dokunuyor. Tabii o dozerler onları ittiğinde oradaki çöpler gidiyor. Biz kardeşimle beraber cumartesi pazarı gideriz. Oradaki camları toplarız. Ve babama satarız. Yani onları babamıza satarız. Mesela eskiden o zeytinyağı tenekelerini düşün. Ona bir tane tel bağlarız. O zeytinyağı tenekesinin bir tanesini doldurduğumuz zaman onun parasıyla babamdan 25 kuruş 50 kuruş alırız. Yani bir teneke oradaki kalan camları topladığımızda toplar babamıza satarız. Babamdan da 25-50 kuruş duruma göre alarak para kazanırız. Böylece hayatı adım adım etmeye çalışırız. Bir tane anımı anlatayım. Şimdi bir gün oradayız. Bankalar Caddesi'nden bir tane geldi. Çöp kamyonu geldi. Çöpleri boşalttı. Tabii Bankalar Caddesi'nden gelenlerin hepsi aşağı yukarı kağıtlar falandır. Fazla bir çöp yoktur. Onu eleyecek önemli bir şey yok. Sırada var. Tuttular. O hemencik ayıklama falan yapmadan götürüp gömdüler. Üzerine toprağı attılar. Tabii biz oralarda geziyoruz. Biz oralara gezdiğimiz zaman yerde bir baktım, yerde 1000 lira var. 1000 lira büyük para. Türkiye Cumhuriyeti'nin İsviçre'de basılan tek paraları. 1000 lira. O zaman Şehreminde 20.000 liraya ev alırsınız. Tamam mı? Ev alırsınız 2 katlı. O demin benim söylediğim o 140 metrekare olan yerdeki evi 20.000 liraya alırsınız. Oradaki 1000 lirayı gördüm. Ne yapabilirim dedim. Eğildim. Baktım bant var. Yüzlük bantları var ya onların. O bant duruyor 2 tane 1000 lira. Yani 2 tane. Ben alınca 2 oldu. Ne yapayım dedim. Çocuğum tabii demek ki 10 yaşında ya da 9 yaşındayım. Camları döktüm. Topladım camları. 2000 lirayı camın altına, kutunun altına koydum. Camları üstüne koydum. Götürdüm. Şimdi heyecanlıyım. Büyük para. Ben paraları tanıyorum. Sonra yarım saat falan filan geçmedi. 7-8 tane polis arabası geldi. Her bir arabadan 6-7'şer kişi indi. Hemen aşağı inere koşarak girdiler. Bankalar Caddesi'nden gelen araba nerede döküldü dediler. Buraya döktük. Aşağı atıldı. Yani o çöpler de aşağı atıldı. Dediler ki hemen yapın. İşçileri buraya getirin.
Oradan bir paket 1000 liralık yanlışlıkla atılmış. Yani 100 tane binlik. Bir paket binlik burada olacak. Onu bulmamız lazım dediler. Ve bunun üzerine o dökülmüş olan şeyi tabii böyle bayırdan aşağı doğru akıyor. Oraya bizim işte orada çalışan 20-30 kişi işçi geldi. Polisler çevirdi. Herkes karıştırıyor. Ve oradan şeyler çıkarıldı. Ama dediğim gibi o şeyi böyle almış, 2 tane orada bırakmış grader. 98 taneyi almış, aşağı doğru atmış. Aşağı doğru attığında da orada 90 tane aşağı doğru gitmiş. Yine o 8 tane yine kaybolmuş. Bir yerlere gitmiş. Ondan sonra tuttular, bir daha baktılar. Tamam 90 tane, 2 tane daha bulundu. 92 tane oldu. Artık 4-5 saat orada bir duruldu. Sonra orada karar aldılar, zabıt tuttular. 92. Şimdi ben 98 tane bulunsa o 2 taneyi de getireceğim. 2 tane bende diyeceğim. Ama öyle bir şey ki ben o 2 tane getirse korkuyorum. Öbürleri de sende derler bana diye. Onu demediği için inşallah 98 tane bulunur, 98 tane bulunur diyorum ben. Fakat bulunmadı. 92 tane bulundu. Oradan yani. 2 tane de bende ama. Yani 6 taneyi bulamadılar. Bunun üzerine orada zabıt tutuldu. Dediler ki buradan sonra bulduklarınız da sizin olsun. Bu kadar da çalıştınız. Bulduklarınız da sizin olsun dediler. O zaman ben de dedim ki ben de şimdi bulmuş olayım. Yani çocuk aklım. Sonra Allah rahmet eylesin bizim bir hocamız vardı. Gittim hocaya. Geldim evde. Anneme anlattım. Olmaz dedi annem, böyle bir şey mi olur? Bu parayı götürüp verme. Ama anne böyle korkuyoruz ama. Paraları getirdiniz, 2 tanesini getiriyorsunuz derler diye. Sonra hocaya gittik. Hocaya anlattık. Yani cami hocasına. Cami hocası tamam o size bulunmuş, bundan sonrakiler sizin olsun denmiş nasılsa. Evet daha evvelden bulmuşsun ama bulmuşsun dedi hoca. Yorum öyle yapalım dedi. Bu para 2 tane Allah sana kısmet etmiş. Tamam bunu şey yapabilirsin dedi. O 2000 lirayla İş Bankası'nda ben numara açtırdım. Birini kardeşime, birini kendime. 1000 lira. Daha sonra böyle bir anım vardır şeyde. Babanıza yardım ettiniz dediniz ya, şeyde bu şekilde yaptım. 11 yaşında ilkokulu biricilikle bitirdim dedim. Babam bunun üzerine beni tutuyor. Her zaman alışveriş ettiği şehrimindeki Sait ve Mehmet abilerin bir manavında, ev oradan alıp gelir. Biraz orijinal bir babadır. Herhangi biraz özelliğimi anlatıyorum ama kusura bakmayın. Babam o zaman turfanda vardı. Turfanda dediğimiz bir şey çıktığı zaman gelir. İlk çıkışlar buna turfanda deriz. Şimdi pek bilinmiyor. Ama her şeyin bir çıkma zamanı vardı. Zeytin yani kiraz bir çıkar, kayısı bir çıkar, üzüm bir çıkar, yapıncak bir çıkar, marul bir çıkar. O şekilde güncel değişikleri vardı. Karpuz çıkar falan. Ve bizim sokak, Zarcıbaşı Sokağı'nın orada işte biz 10 kişi, 4 çocukuz. Babam, Allah rahmet eylesin, çıkan her şeyden muhakkak alır. 1 kilosunu alır bize getirir. Eve 1 kilosunu da yükar eder, sokaktaki çocuklara dağıtır. Geçer. Hiç kimse, biz çocukuz ya, alıp bak babam bize ne aldı, kiraz aldı, şu an senin baban aldı mı, fakirlik de var, dedirtmemek için bütün çocuklara dağıtır. Yani bizim komşuluğumuz, arkadaşlığımız, babamın bir tane hayat görüşü, ne anlattım. Komşularımız annemi çok sever.
Annem o zamanın kadısıydı. Şöyle, herhangi bir anlaşmazlıklar olduğu zaman gelip anneme sorarlar. Ve annemin verdiği kararı herkes kabul eder. Kanun gibi. Bir taneyi anlatayım. Bir aile anlaşmazlığı. Beyle hanım anlaşamıyorlar. Geliyorlar. Halide abla, annemin ismi Halide. Halide abla, biz beyimle tartıştık. Senin kararına geldik. Tamam kızım, sen git bize arkadaki mutfakta beyini biliyorsun. Bana da orta kahve yap. Kendine de bir kahve yap. Onları al gel. Olsun işte, tamam mı? Tabii Halide abla, öyle gelip anlatırsın. Hanım gitti, ben de orada oturuyorum. Ben de oturabilir miyim dedim herhalde. Sonra hanım şeye gidince, mutfağa gidince bey, Halide abla dedi, hanımım haklı ama ben erkekliğime yediremedim. Onun için biraz şey yaptım, baskı yaptım. Onun için anlaşamadık. Halide ablaya gidelim dedik. Geldik. Sen hanımın tarafını tut, bizi barıştır. Tamam mı? Arkasından tabii şey geldi. Kahveler geldi. Kahveleri verirken annem, Halide abla, beyim haklı, beyim haklı. Kahveyi ver, beyim haklı, beyim haklı diyor. Kahveler içildi. Kızım siz siz kavga etmenizde lüzum yok. Gelin bakalım benim bir elimi öpün. Sen de kocanın elini de öp. Hadi bakalım, sizin kavga ettiğiniz falan yok. Siz ailenize böyle bir şey olmaz. Tamam, oldu bitti. Yani bu şekilde, anlatabildim mi? Annem de böyle kararlar verebilen ve semtimizde sevilen bir hanımdı. Allah rahmet eylesin. Din bilgisi güzeldi. Bizi 4 yaşında dini bilgide yetiştirdi. Ben alnıma Mimar Acam Camii'nde 5 yaşında ilk secdeyi yaptığım yeri dahi bilirim. Şimdi bizim alanlarımız çoktu o zaman. Arsalarımız çoktu. Kalenin dışına çıkarız. Kalenin dışında hendekler vardır. Hendeklerde top oynardık. Kalenin içinde çayırlar vardı. Orada top oynardık. Artı o zaman Tom Mix Texas Pecosville kitapları vardı. Tabii Amerikan kitapları. Ondan sonra bu kitaplar bizde basıldığında biz onları okuyorduk. Haftada bir çıkar. Ben biraz iyi okuyanlardandım. Mesela Pecosville'in bir sözü vardır. Yıppi diye kemende atarken bu ses çıkarır. Arkada hep 7 arkadaş misal o kitap 15 kuruş veya 20 kuruş. Biz 7 kişi, 6 kişi paramızı toplar. Her hafta bir kitap alırız ve kitabı da ben okurum. Herkes sevsinler çünkü benim okuduğum zaman ben Pecosville'de olurum. Anlatabiliyor muyum? O şekilde okurdum. Çadır kurarız. Yani çadır kurduğumuz zaman oradaki işte çadırsal yaşamı da yaparız. Anlatabildim mi? Top oynarız. Onu yaparız. Bir de saklambaç oynarız. Gelelim kızlarla oyunumuza. Kızlarla oynarız. Herkes çömelerek oturur. Bir tane mendil vardır. Mendile bir bağlanır. O mendili herhangi bir oturanların arkasına koyarsınız ve onun etrafında şarkı söyleyerek dönersiniz. Orada herkes bu sırada elini arkasına koyar. O mendili bulursa ebenin arkasından koşarak ebeye vurursa ebeliğine devam eder. Eğer yakalayamazsa ebe o kalkanın yerine oturursa o mendili alan ebe olur. Kızlarla böyle oynarız. Bir de istop oynarız kızlarla. Kızlarla ip atlarız. Artı
Ablamın kuzusu vardı, Nimet ablamın. Yani annemin kızının ismi Nimet. O ablamın arkasından da ip atlardı. Yetiştirdiği kuzuyu ip atlatıyor. Düşünün yani nasıl oynarsınız dediklerinize söyleyin. Her sene bir kuzu alır besleriz. Bahçemizde tavuklarımız vardır. Horoz var tabii. Bahçemizde, bizim bahçede 2 tane mürdüm eriği. Ondan sonra 1 tane limon ayvası. Yan taraftaki Naci ablanın bahçesinden, bizim ev güneyde olduğu için onun ağacının dalları güneye doğru gelir. Çünkü güneş kuzey yarımkürede güneye doğru çizerek gider. Ağaçlar, dikkat edin. Ağaçlarımızın, şu anda bizim burada bulunan ağaçlarımızın dalları Marmara Denizi'ne doğru uzanır. Karadeniz'e uzanmaz. Marmara Denizi'ne. Çünkü kavisi öyle çizer. Kavisi öyle çizdiğinde Naci ablamın dut ağacı da böyle bize doğrudur. Biz dut olduğu zaman çarşafımızı gereriz. Düşülen dutları Naci ablaya paylaşırız. Anlatabiliyor muyum? Yani komşuluk ilişkilerimizden de bahsediyorum. Ben bütün bizim Zarcıbaşı sokağındaki komşularımızın alışverişinin %50'sini ben yaparım. %60'ını ben yaparım. Bakkal alışverişlerini. Çünkü hesabım kuvvetlidir. Hiç kimseye eksik para getirmem. Allah rahmet eylesin. 3 tane bakkalımız vardı. Yunus Bakkal, Beşir Bakkal, Mehmet Bakkal. Yunus Bakkal her şeyi alabildiğimiz bir bakkalımız. O zaman gaz filan da var. Gaz yağı kullanıyoruz, pompalı ocaklar falan var. Yunus Bakkal'a gittiğimde Halide'nin oğlu geç bakalım, alacaklarını al, hesabını yap, paranı oraya koy, paranın üstünü de kasadan al. Ben hesabı yaparım, paramı alırım, para üstünü koyarım. Hesap yapmayı, yarım kiloyu, 250 gramı daha 5 yaşında biliyordum. Bütün bunlar yani tek başına değil, sizi çevre de yetiştirir. Bak Allah rahmet eylesin, Yunus abi bana o tip 250 gramı yapmayı öğretiyor. Yani 4'e bölmeyi. Anlatabildim mi? Evet. Dolayısıyla yaşarsanız öğrenirsiniz. İçine girerseniz öğrenirsiniz. Bana ne demeyeceksiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim evimizin önünde bir kuyu vardı. Yani bahçelerde olur. Çok bahçede kuyu vardır. Bizim sokağımızda aynı zamanda mahallemizin, benim sokağım Melek Hatun, bizim mahallemiz Melek Hatun Mahallesi ve Melek Hatun muhtarı vardı. Allah rahmet eylesin. Mestan Yasar. Soyadı Yasar. 3 tane kızı vardı. 3 tane de oğlu vardı. Bunu anlatırken onları da yad edeyim. Onlardan dinleyen şu anda 3 tane oğlu öldü. 2 tane kızı da öldü. Bir tek Nezahat abla var, en küçüğü. O da dinlerse yad edildiğini anlasın diye de söylüyorum. Kulaklar içindesin. Bizim kapımızın önünde bir kuyumuz vardı. Ve bu kuyunun taşı da tarihiydi. İnanın şu andaki değerini düşünüyorum. Şu anda ben aşağı yukarı bazı şeyleri bildiğim için paha biçilmez bir taş kuyu. İnanın buna. İpler çektiği için kuyunu ipler orada oyarak iz yapmış. Düşün kaç yıllık bir kuyu ki ispatı orada. Belki 200 yıllık, belki 300 yıllık o çekilen ip o kuyuda aynı yerden çekildiği için iz yapmış. Bunun pahası biçilir mi? Arka yanlarında şeyi vardı. Şöyle diyeyim, demirden üstünde çıkırığı var. Bir de oradan geçiriyorsun makara. Kuyu sarkıtıyorsunuz. Kuyudan su çekiyorsunuz.
O kuyuya giriyor. Kuyudan su çekiyorsunuz ve o suyu kullanıyorsunuz. Evlerimizin bahçelerinde de vardı kuyularımız. Artı aldığınız, o zamanki buzdolabı yok. Aldığınız şeyleri, karpuzunuzu, şeylerinizi file dediğimiz şeye koyarak kuyulara sarkıtıyoruz. Anlatabildim mi? Bir de evimize gelelim. Bizim ev biraz orijinal. Bir şey düşünün, araba düşünün. Bizim evimiz öyleydi. Yani önünde 2 oda, arkasında 2. kat. Yani önde 2 oda var, 2. yere geçiyoruz, arkası 2 katlı. Önde 2 oda var, arada sofa var. Arkaya geçtiğiniz zaman arkada şeyler var. Hani o bir tanesinde 2 tarafında da birinde mutfak var, birinde taşlık var. Onun üstünde de 2 oda var. 2 odanın bir tanesinin daha sonra yapılmış şey için yeni evlenen kızı için yapılmış. Söyleyeyim. Ebeveyn banyosu vardı. Ne olduğunu bilir misiniz? Tamam. Ebeveyn banyosu vardı. Ebeveyn banyosunda yani damatla kız iç güvey olarak geldiği için damat tabi utandıklarından dolayı aşağıdaki banyoya gelmiyorlar. Yukarıda ebeveyn banyosunda banyo yapıyorlar. Öyle yeni gelin, yeni damat oldukları için ben çocukluğumdan ebeveyn banyosunu bilirdim. Hatta daha sonra mimari bir konuda Fatih'te bir tane bizim daha sonra bahsedersek Teknik Akvaryumlu Müdürlüğünü yaptığımda oranın patronu oradaki bir evi yaptırırken Mehmet Bey bana bir karalama yapar mısın dedi. Ben ebeveyn banyolu bir tane yapı çizdim. Bu ne falan filan dediğinde anlattım. Öyle şey mi olur falan filan dedi. Daha sonra ebeveyn banyolu yapıldı o 7 katlı bina. O binanın bir özelliğinde orada kiraya verildiğinde Suudi Arabistanlı bir bey oraya gelip oturdu. Allah hayırlı ömür versin. Turgut Bey benim patron. Teknik Akvaryum. O da meşhurdur. Türkiye'de akvaryumculuğu kuran yerdir. Balıkçılığı, akvaryumculuğu biz kurduk. Şimdi orada o oturan Arap Bey'i kirada oturuyor. Diyor ki Turgut Bey ben diyor buranın diyor ne kadar edeceğini öğreneyim diye burayı almak ister misin? Diyelim ki o zaman şöyle anlatayım diye söylüyorum. Tam rakam şimdi aklımda değil. Mesela 100.000 lira bir daire. 7 katlı. 7 daire 700.000 lira yapar. Burayı ben almak istersem tek bir daireyi almam diyor. 7 katlı binanın hepsini alırım. 2 milyon lira verir. 700.000 lira 2 milyon lira. Tamam mı? Yani 20 daire parası veririm diyor. Tek vermemin sebebi de diyor buradaki banyolar diyor. İlk defa gördüm diyor. Yani şeyin içinde yani bir evin çocukları için banyosu var. Bir de hanımla beyinin içindeki banyosu var. Bizim evimiz öyleydi. Yalnız tuvaletimiz bahçedeydi. Foseptik çukuru o zaman kanalizasyonlar falan daha gelmemişti çocukluğumuzda. Foseptik çukurları vardı. Anlatabildim mi? Yani her evin çukurları bahçedeydi. Ve çukurlarda olduğu zaman affedersiniz lağım çeken arabalar gelir. Lağımlarınızı çeker. O lağım kuyusu boşaltılır. O tekrar dolana kadar devam ederdi. Yaşamımız İstanbul'un çehremini en önemli yerlerinden bir tanesindeki yaşamımızı anlatıyor. Evimiz böyleydi. Şimdi bizim mahallemizdeki evleri söyleyeyim. Aşağı yukarı en yüksek olan benim sokağımdakini söylüyorum. Zağarcıbaşı sokağı. En yüksek 2 katlı ahşap evler.
Tamam mı? Bizimki de 2 katlı ama dediğim gibi öndeki A. Ama benim yanımdaki sağ tarafımdaki 2 katlı bir ahşap ev. Karşımdaki 2 katlı bir ahşap ev. Bunun sağında 2 katlı. Yani karşımızdaki 4 tane ev 2 katlı. Sağındaki 5 ev tek katlı. Arada bir tane 2 katlı var. Ama o yarım parselasyon yapılmış. Bu tarafta, bizim tarafta bir tek köşede 2 katlı ev vardı. Başka yoktu. Yani diyelim ki orada 18 tane, bizim sokakta 18 ve hatta 18-19 bina vardı. Ev vardı ama bir ev 2'ye bölünmüştü. 19 ev varsa bunun 4, 5, 6, 7 tanesi 2 katlı, 12 tanesi tek katlı. Hepimizin bahçesi var. Bahçede kömürlükler var. Bahçede tuvaletler var. Herkesin bahçesinde meyve ağaçlarımız var. Bahçelerimizde tavuklarımız var. Bazılarımızın bahçesinde koyun besliyoruz. Şu andaki evlerin hepsi orada 4 katlı. Anlatabildim mi? O sokağa 4 kat verildiği için 4 katlı. Ve tam şimdi şeyin arkası, Mimar Acem Camii, yani Örümceksiz Cami dediğimizin arkasındaki o söylediğim parselasyon. Bilmiyorum anlattım mı orayı. Oradaki parselasyondaki evlerden bir tanesi tek katlı. O da vakıf olarak kalmış, vakıftan almamış. Geri kalanların hepsi 4 katlı binalardır. Bunun içerisinde bizim bina şu anda bana göre 8 depremde yıkılmaz. 1973 yapımıdır. Kaç yıl olmuş? 60 yıl. Yok 50 yıl. Tamam mı? 50 yıl olmuş. 50 yıl olduğu halde ben depremde 8,5'a dayanacağını iddia ederim. Çünkü 99 depreminde ben içindeydim. Bir tek çizik oluşmadı. Çünkü o sırada Karadeniz kumuyla yaparlardı, betonu yaparlardı ve birçok yerlerde de kumlar yıkanırdı. Şimdi hazır beton geliyor ama bizim zamanımızdan bahsediyorum. O yapıldıklarında bu şekildeydi. Şu anda bizim o çevremizde 4 katlı bina değil. Tabi bodrum katları da var ayrı, onlar hariç. Onlara kapıcı için yapılmıştır. 4 kattan fazla bina yok o ahalide. 4 katlar. Projesi öyledir. Söyleyeyim. İlkokulum 1934 yapımı. Allah rahmet eylesin. Mustafa Kemal Atatürk zamanı. İstanbul'da bir yarışma açılıyor. Bu yarışma kazanıyor. Benim Karahamet Paşa İlkokulu yarışması kazanılıyor. Benim bilgime göre 8 tane yapılıyor. Ben bunların 3 tanesini biliyorum. Yerlerini söyleyeyim. Bir tanesi bizim Karahamet Paşa. Onun hakkında konuşacağım. İkincisi Rami'de vardır. Tam top sahasının, Rami top sahasının orada. Üçüncüsü siz de biliyorsunuz. Galata Köprüsü'nden geçerken orada dok var. Sol tarafta. Gemilerin tamir edildiği. Onun üstünde bakın. Onun üstünde bir tane var. Okul var. O okul bizim Karahamet Paşa Okulu'nun aynısıdır. Benim bildiğim Kadıköy'de de 2-3 tane ne varmış ondan. 2 tane, yani 8 tanesi ama diğerlerinin yerlerini araştırmadım, bulabiliriz. 8 tane 1934 yapımıdır. Bu 8 tane okul 99 depreminde Karahamet Paşa'nın o görmüş olduğun bulunduğu arsaya İbrahim Alaaddin Gölsay İlkokulu yapıldı. Sol tarafına da Çağdaş Yaşam yapıldı. Ama 99 depreminde daha sonra yapılan İbrahim Alaaddin Gölsay yıkıldı. Karahamet Paşa'da çizik olmadı.
34 yapımıdır. Ya belki çizik olmuştur ama bak sağlam hiçbir şey yapılmadı. Sağlam şu anda orası çocuk yetiştirme okulu, ufak çocuklar var, anaokulu olarak kullanılıyor. Ben onun ismini değiştirdiler, onun tekrar Karametpaşa olmasını istiyorum. Söyleyeyim. Bütün Karametpaşalılara buradan aykırıyorum. Oranın Karaahmetpaşa'dır. Ahmet Paşa Camii yok mu Topkapı'da? Orası da Karametpaşa. Yani affedersin, o okul yapılmış, o isim verilmiş, o vakıf yapılmış. Sen onu gel o ismi değiştir. Kusura bakmayın. Benim hatıramı da silemezsiniz. Bunun için çalışıyordum, çabalıyordum. Şehrimin şeyini kurmak istiyorum zaten. Allah kısmet ederse. Ve bir tane ideallerimden bir tanesi Karametpaşa'nın Karametpaşa İlkokulu olması. Ve Karametpaşaları çağırıyorum. Lütfen gelsinler. Mezunları. İlkokulun bahsettim. Ortaokul istiyorsanız onu da anlatayım. Tabii hatırlıyorum. İlkokul öğretmenin birincisi Şehremi'nin Hacer ebesinin kızı. Nehir Türkaslan. 3 yıl beni okuttu. Kızı bir tanesi Özden Türkaslan. Allah rahmet eylesin. Ama Özden sağdır tahmin ediyorum. Özden benim sağıma Nehir Hoca sağıma Özden'i oturtturdu ve bir de Selma diye bir arkadaşımız vardı, benim komşumdur. Selma'nın ve bilhassa Özden'in ben şeyiydim. Öğretmenlik yapıyordum yani. Onlara olarak matematik hesabı benden soruluyordu. Ben onları öğretiyordum. Yani sınıfta, 1. sınıfta öğretmenliğim başladı. Arkadaşlarıma, hesabım iyi olduğu için arkadaşlarıma iyi de başladım. Hatta kulakları çınlasın. Selma liseyi bitirirken matematikten tabii bunu dinlerse kızabilir kendisi. Ama kızacağını tahmin etme. Selma ikmale kalmıştı. Dedim ki Selma, sen matematiği düşünme. Sen git tarihini çalış, tarihini ver, matematiğini alacak sana bir haftada ben öğretirim dedim. Nitekim Selma matematiği 8 aldı. O zaman 10 üzerinden. Tarihten tekrar ikmale kaldı. Fakat tek dersten geçme olduğu için geçti. Liseyi bitirmişti. O sırada Selma'nın Şükran diye bir arkadaşı vardı. O da teyze kızı. Neyse. Şükran'a da ders vermiştim. Şükran da edebiyattan kalmıştı. Matematikten. Şükran'a da aynı şeyi söyledim. Şükran da 10 alıp geçti. Bak, matematikten 10'a, o da edebiyattan kaldı. Düşünün yani. Ama tek dersten geçtiler. Yani ben ilkokulda ilk hocam benim Nehir Türkaslan. Daha sonra Bakırköy'e tayin edildi. Oraya gitti. Şehrimi'nin ebesinin kızıdır. O zamanın ebeleri bir nevi doktor. Pardon. Sonra ikinci hocam Sadberk Tuna. Sadberk Tuna 4. sınıfta geldi. Kocası beyi subaydı. Tabii tayini çıktı. Fakat bizi bırakmadı. Ertesi sene gidelim ama ben bu sınıfı bırakmayacağım diye kocasından izin alarak bizden kaldı. 4. sınıfı Sadberk Hanım'da okuduk. Sadberk Hanım hatta kulakları çınlasın sağsa beni evlatlık almak istedi. Çocuğu olmayacakmış. Beni annemden, Mehmet'i ben evlatlık almak isterim dedi. Tabii annem her şey verilir ama evlat verilir mi diye söyledi. Allah rahmet eylesin. 5. sınıf hocam Nehir Türkaslan. Nehir Türkaslan diyorum. Nezahat Dilerge. Nezahat Hanım, Nehir Türkaslan ilk hocam iyi.
Nezahat İlergi Hanım o sene emekliye ayrılacak olan bir hocamızdı. Çok sevdiğim bir hocalardandır. Bizi çok iyi yetiştirdiler. Ben şunu iddia ederim. İlkokul hocaları anne olsun, hanım olsun. İlk, 1. sınıf, 2. sınıfta okutan hocalarımız hanım olursa okumak daha kolay. İnanın buna. Onun annenin o öğretme tarzı başkadır. Yani hanım, ama tabii şunu da söyleyeyim. Hocalar da özverili olacak. Fedakarlıklarını yapacaklar. 8 saat çalışırım, 5 saat çalışırım değil. Ben hocayım. 24 saat çalışırım. 366 gün çalışırım. Öyle diyecekler. Hoca bu demek. Öğretmen bu demek. O zaman bizim Türkiye'miz Türkiye olacak. İnanın buna. Ben öyle hocalarda okudum. Bundan dolayı çok iyi, dediğim gibi ilkokulumu, ortaokulumu, lisemi, üniversiteme başarılarla geldim. Bu başarıda ortaokulumu, yani ilkokulumun gayet iyi şekilde hocalarla bitirdim. Ben ilkokulu bitirdik. Nezahat Hanım da oldu, emekli oldu. Ortaokulum Çapa'da 1955 yılında başlandı. Dedim ya demin, Necmi diye bir arkadaşım vardı. O benden 2 yaş büyüktür. Fakat ben bir sene erken gittiğim için okula, o aramızda bir sınıf fark vardır. O 55 yılında Çapa Ortaokulu ilk defa açıldı ve o ilkokula başladı. Hatta özel durumu vardı Necmi'nin, kulakları çınlasın. Şimdi telefon açar konuşabiliriz. Tabii sırayla numaralar verildiği zaman 99. oluyor. Necmi'nin numarası kaç olacak? 100. 100 numara denmemesi için, onun için Necmi'ye 101 numarası veriliyor. Yani arada 100 numara atlanıyor. Anlatabildim mi? Affedersiniz, yanlış anlaşılmasın. 101 numara veriliyor. Onun için Necmi Eben, soyadı Eben'dir. Necmi'nin numarasını unutmam. Ezel bir numaradır. 101 numaradır. Benim ilkokul numaram 264. Ortaokul numaram 447. Şimdi ortaokulda, tabii ortaokula gittik. İlkokulda sıralarda oturuyoruz. Ortaokulda gelince masa, sandalye oldu. İlk defa karşılaştık. Fakiriz. Var, masamız falan var da, ama okullarda masayla sandalyeleri ilk defa karşılaşıyoruz. Bu bize dev gibi geldi. Bundan dolayı oradaki okulumuzda 3 seneyi Çapa Ortaokulu'nda okuduk. Orayı da iyi bir şekilde bitirdim elhamdülillah. Yeni yapıldı. Şimdi Şeremi Kız Lisesi'nin arkası. Anlatabildim mi? Şimdi Şeremi ön tarafında, Şeremi'nin daha sonra, yıllar sonra orada Şeremi Kız Lisesi yapıldı. O okul 2 katlı okul. Tamam mı? Beden salonu olan 2 katlı gayet güzel okulumuz. Oradan bir anımı anlatayım. Matematik hocam, ay Mehmetciğim dedi, bir telefon etmem lazım. Ama sadece bir şey söylenecek. Onu söyleyip gel. Ben sınıfın en iyi talebelerinden biriyim. Tabii bana numarayı verdi. Dedi müdürün odasına gideceksin. Bu numaraları çevireceksin. O zaman çevirmeli telefonlarımız. Ve bu söylediklerimi karşı tarafa yazdım. Bunları aynen beni hocam gönderdi. İşte aynen Güner Hanım gönderdi. Güner Tarkan'dı matematik hocam. Yaşıyorsa kulakları çınlasın. Güner Hanım bunları söylüyor dersin dedi. Bunları aynen söylersin dedi. Ben hayatımda telefon etmiş değilim. Nasıl heyecanlıyım. Affedersin. Telefonu kaldırıp telefonları çevirdiğimi hatırlayamıyorum yani. Bak düşünün.
zekiyim ama bir olayın içine girmek o kadar kolay değil. Çevirdim, telefon ettim. Ondan sonra karşı tarafa anlattım, olayı anlattım, geldim. Sonra daha sonra işte birkaç gün sonra kulakları için Güner Hanım, ne güzel telefon etmişsin, isteklerimi o kadar güzel anlatmışsın ki bir daha anlatır mısın dememişler sana. Sen bir seferde söylediklerini anlamışsın. Ben o hatırlamıyorum. Düşünün yani. Öyle bir anım bir tanesi. Bir tanesi de şöyle. Aldığım bütün ödevlerimi hiçbir zaman yarına bırakmam. Gününde yaparım. O zaman hocalarımız dosya kağıdınız olmazsa 0 alırsınız imtihanlarda. İmtihan günleri belli değildir. Her hoca istediği zaman çıkarın kağıt kalem der. Her zaman hazır olmanız lazım. Ben okulda en iyi talebeyim. Ama benim çantamda daima 300 dosya kağıdı vardır. Hiçbir arkadaşıma zayıf aldırtmam. Hemen kağıtları veririm. Daha sonra kağıtlar arkadaş alıp getirirler bana. Yani ben onlara 2 tane veririm, ona 3 tane getirir, 5 tane. Yani sonuçta zaten alacağım nasıl der. Yani ben toplumcuyumdur. Bu şekilde hareket ederim. Sonra bir resim hocamız var. Allah rahmet eylesin. Gözü şaşıydı. Çok sert bir hoca. Dayak atar. Bundan sonra vermiş, ödev verdi. Ben o gün yarın yaparım veya öbür gün yaparım. Hayatımda yapmadığım için yani öyle bir şey yapmadığım için aklımdan çıkmış verilen resim ödevi. Pazartesi günü giderken dedim İhsan Bey'in ödevi vardı dedim. Nasıl, ne yapacağım dedim. Bir natimort. Hemen saksıyı koydum. Yanına bazı şeyleri koydum. Geçtim oturdum. Hemen karşısına hiç elimi kaldırmadan 10 dakikada çizdim şeyi. Hiç silmedim bile. Saksıyı çizdim, şunu çizdim, bunu çizdim. İşte bir kamış şeklindeki bir yani şeyi ben onları çizdim. Yanında da bir tane bardağım var. Bir de atkım var. Öyle bir natürmort yaparak masanın üstünde bunu çizerek götürdüm. Hocamız İhsan Bey, herkes ödevlerini önüne koyar. Önümüze koyduk. İhsan Bey böyle aradan geçerek herkese bakıyor. Bana geldi, bir baktı, durdu. Hiçbir yerde durmadı. Benim resimde durdu. Korktum. Hayatımda fiske yemiş değilim. Hocalardan laf işitmiş değilim. O kadar korktum ki. Affedersiniz, özür dilerim. Sonuçta İhsan Bey böyle bir daha dolaştı. Bir daha döndü, geldi. Tuttu, benim resmimi aldı. Bakın dedi. Bu arkadaşınız bu resmi yarım saatte çizmiş. Ama dedi bakın. Saksı toprak. Saksı. Hepiniz saksınız toprak. O zaman plastik yok. Varsa bile nadir. Hiçbir toprak saksı cetvelli olur mu? Siz hepiniz saksıları cetvelle çizmişsiniz. Arkadaşınız sadece eliyle çizmiş. Bak bu tarafının eğrisiyle bu tarafının eğrisi aynı değil. Tabii biraz görgüm de var. Dedi şu alt çizgi göz hizasının altında olduğu için aşağı doğru kavisli. Şeyde aşağı doğru kavisli. Saksının toprağı görülen kısmı da aşağıda. İçindeki toprağı görebilir. Ama seninki, yanındaki kıza söylüyor, kız arkadaşa, seninki gözünün hizasında olduğu halde sen saksının içini görüyorsun. Nasıl görüyorsun? Kafandan çizin. Gördüğünüzü çizeceksiniz. Yani o gün tesadüfen Oğuz'da
çizdiğim için ne o, Allah rahmet eylesin, İhsan Bey'den resmimi alıp sergiye gitti. O zaman pano vardı şeyimizin içinde, yani okulumuz içinde. Beğenilen yazılar, şeyler, birler panoya asılır. O diğer arkadaşlarımız oradan resme bakar, panodaki yazıya bakar. Şeyde yapılır işte. Tahrir diyoruz ya biz tahride. Kompozisyon. Kompozisyonları oralara koyarız. Oradan gelir bu kompozisyonları okuruz. Ortaokuldan size anım da verdim. Tabii bak ne dedim? Mesela bir tanesinden bahsedeyim. Negatifini. Şöyle bir tane. Bizim onun numarası 3. Bizim numaramız 5'te. 3 numaralı 2 katlı bir ev. Oradan bize geldiler. Dediler ki anneme, Halide abla biz Vefa'ya taşınıyoruz. Oradan bir daire aldık. Ev aldık. Daire değil, o zaman daire değil, evler. Ev aldık. Bize bu evimizi vereceğiz. Senin 2 tane oğlun var. Bir oğluna bu evi verirsin, bir oğluna da öbürü verirsin. Kızın nasıl da evlenip gidecek, onun kendi ailesi aileten yapar. Bu evi sana satalım. Bize 15 lira, 15 bin lira lazım. Buraya 30 lira veriyorlar ama 30 lira eder. Size 15 lira, komşu olduğunuz için 15 lirayı kardeşim Ahmet, Mehmet de bize hep anarlar. Bizim de hediyemiz yarı yarıya veriyor. Ondan sonra onun için size vermek istiyoruz. Annem dedi ki ama dedi işte böyle biz komşunun malına pek el uzatmak istemeyiz. Bunun üzerine komşum dedi ki Halide abla 15 bin liranız önemli değil. 5 bin liranız varsa verin. 10 bin lirayı sonra yavaş yavaş istediğiniz gibi ödersiniz dedi. Allah rahmet eylesin. Yıl 56 falan. Ya da 57. Annem dedi ki Mehmet evladım git dedi sen İş Bankası'ndaki bankanı al gel bakayım bana. Banka cüzdanını. Ben de alıp geldim. Buyurun dedi annem. Verdi komşumuza. Benim namıma yatırılmış paranın toplamı 16 bin lira. Aynı para dedi Ahmet'in de var. Babam yaşlı olduğu için çocuklarıma herhangi bir şey olursa babam kazandığı paraların bir kısmını anneme verdiği gibi bir kısmını da bize getirip yatırmış. Bizim 16'şar bin liramız paramız vardı. Yani bir ev alabilecek birer tane parayı babam bize yatırmış. Şimdi buradaki komşumuzu anlatıyorum ya. Anlattığım komşuydu. Tabi babamı da anlar. Bu evi satın alandan bahsedeceğim. Buraya Mustafa Beyler geldiler. Trakya'dan geldiler. Trakya'dan geldikleri zaman tabi tanıştık. Bitişikiz zaten. Tabi anneme de Halide Hanım dedikleri için ilk geldiklerinde de anneme de geliyorlar. Tabi Mestan amca yani muhtarla bize ilk gelenler bizim aileler. Oralara geldiler. Muhtara geldiler. Bize geldiler. Tabi o zamanın konuşmalarında Muhtar Mestan Beyler, Halide Hanımlar, Vay Vay Nuri, Şoför Vay Vay Nuriler yani lakaplarıyla anılır insanlar. İşte Seniye Hanımlar, Polis Necdetler o şekilde anılır. Size ne diyeceğiz? Yeni gelen komşumuza size ne diyeceğiz diye soruldu. Yeni gelen komşunun cevabı. Bize şimdi köylüler diyeceksiniz. Biz köyden geldik. Ne zaman sizde uyum sağladığımız zaman bize Mustafa ustalar dersiniz. İşte bir komşuluğumuzu anlattım. Bir tane daha anlatayım.
Karşımızda Allah rahmet eylesin Nezihe abla vardı. Nezihe abla 3 çocuğu var. Genç yaşta beynini kaybediyor. Gözlerim yaşardı. Allah rahmet eylesin. 3 çocuğunu bakıyor. 3 çocuğunu da bakmak için gidip namusundan gidip çalışıyor, evine gelip bakıyor. Bundan şimdi oğluyla bir küçük kızı sağ, büyük kızı vefat etti. Benle arasında 4-5 yaş vardır büyük kızının, o vefat etti. Allah rahmet eylesin. Nezihe abla da vefat etti. Zeynep'le Naci sağdır. Burada pek söylemek istemiyorum orada. Babam onlara yardım edermiş. Kimsenin haberi yok. Babam öldükten sonra Nezihe abla gelip bize anlattı. Tabi annem de ölmüştü o zaman da. Yani düşünün komşulukları. Anlatabildim mi? Yani bizim komşuluklarımız öyleydi. Ve mesela komşumuzun kızı bir erkek arkadaşı olacaksa ki olmuşsa gelip o zaman delikanlı arasında bilgiyi verir. Gelir der ki Mehmet Bey, Mehmet arkadaşım, Mehmet kardeşim, Mehmet abi. Bak ben İsmail'le arkadaş oldum. İsmail'ler gelip benden isteyecekler. Haberiniz olsun. Beni İsmail'le görürseniz bilin ki arkadaşımız bakidir. Yani öyle laya, gönül eğlendirme arkadaşlığı değildir. Bizim zamanımızdaki kız erkek ilişkileri bu şekildeydi. Karşımızda bir tane ablam vardı. Beyi Topkapı Sur Sineması'nın müdürü oldu sonra. Annesi, çocuğun annesi istemedi Neriman ablayı. O hanımın ismi Neriman'dı. Neriman abla istemedi. Beyi 11 mi, 12 sene mi, 13 sene mi bekledi. Annesi öldükten sonra Neriman ablayla evlendi. Düşünün. Sevgiyi düşünün. Arkadaşlığı, sözü düşünün. Ben sana söz verdim. Bizim zamanımızın komşulukları, yaşayıkları, kız erkek ilişkileri böyleydi. Düşünün. Kız çocuğu gelip hiç ilgisi olmayan komşusunun delikanlısına veriyor. Bilgi veriyor. Diyor ki ben Sedat'la arkadaşım. Onun ismi Sedat. Mehmet Bey, Mehmet abi haberin olsun Sedatlar bize gelip isteyecekler. Anlatabildim mi? Komşuluklarımız böyle. Şeylerimiz böyle. Oyunlarımız böyle. Affedersin hiçbir şey Allah rahmet eylesin kapıdan çıktığın zaman sağ ayağını atacaksın. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Ve gördüğün büyüklerin senin büyüklerindir. Hanımlar veya beyler. Küçüklerini küçükler. Hanımlar işte teyzen, halan, babaannen, anneannen gibi olacak büyükler. Küçükler de kız kardeşin, yeğenin gibi olacaklar. Yani ben şşt, gel buraya dediğim zaman da o kız katiyen bir şey yapmadan tamam Mehmet abi geldim derdi. Biz üniversiteye gidiyorum. Babamın oturduğu kahvenin önünden geçmeyiz. Saygımız bu taraftan geçeriz. Ben ömrümde sigara içmemişimdir. Sigara kullanmam. Yalnız şöyle bir konu var. Babama şunu söylemişimdir. Baba biz top mop oynuyoruz. Top oynadıktan sonra tabii evimizin sobalı evi odası bir tane. Koşarak geliyoruz, yorulmuşuz, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. İşte yemeğimizi yiyoruz, yatıyoruz.
Siz o zaman annemden konuşuyorsunuz, radyo varsa dinliyorsunuz, sohbet ediyorsunuz ama biz uyuyoruz. Biz uyurken ayaklarımız uzanıp uyuyoruz. Ama diyorsunuz ki büyüklerin yanında ayak üstüne atmak yasak. Saygısızlık. Tamam. Ama baba şimdi bak, şimdi bile dikkat edersiniz. Benim sağ ayağımda bir hafif rahatsızlık vardır. Ben çocukluğumdan beri bu ayağımı hep bu ayağımın üstüne koyarım. Baba bunu ben böyle yaptığımda burada yatabildiğime göre saygısızlık mı oluyor? Bak oğlum, bu bir adab-ı maşeret kaidesi olarak getirilmişler. Böyle kabul edilmiş, böyle geliyor. Senin bana saygısızlık yapmadığını ben zaten biliyorum. Benim yanımdayken, bizim içimizdeyken sen ayağını uzatabilirsin, ayak üstüne atabilirsin. Ben bunları biliyorum. Başkaları varken dikkat et. Çünkü onlar seni ve beni tenkit etmek isterler. Bundan dolayı o zaman yoksa bir türlü ben seni biliyorum, sen de beni biliyorsun. Bizim aldığımız terbiyeler böyleydi. Tabii görüşülürlerdi. Bir tane anımı anlatayım, demin onu anlatacaktım. Bizim yanımızdaki, o demin Dutun'dan bahsettiğim Naci abla var. Naci ablanın beyi arabasında satıyor, perakende satış yapıyor. Şehrimin tam caddeye çıkan yere kadar çıkar. Orada günlük halden aldığı malları satar. Onun kârıyla geçinirler. Tabii at arabası. Atını getirir şeye bağlar. Bizim orada elektrik direkleri üstten hava havai atlarla gelir. Öyle dağıtılırdı evlere. Naci ablanın beyi de atı getirir bizim kuyuya bağlar. Dedim ya, kuyuya bağlar. At affedersiniz kakasını hayvan oraya yapıyor. Hayvanın arkasına bağlanır. Torba bağlanır. Fakat bir gün hayvan torba bağlamayı unutmuşlar falan herhalde. Ben pencerede tam o kuyulu olan bölümde ders çalışırken ya bir sinekler uçuşuyor. Allah Allah, bu sinekler niye toplandı dedim. Meğerse o hayvan pisliği tam pencerenin altına getirilmiş. Tamam mı? Ona sinekler toplanmış. Yani gübre oluyor ya ama taze hayvan pisliği. Ben onu aldım. Tabii günde bir kere iki kere yine çöpçü geçer, çöp arabasından alır. O zaman at arabalıydı çöp arabaları da. O çöpleri götürdüm yolun ortasına doğru. Yani sokağın orta kısmına götüreyim ki şeyler olmasın diye. Yani sinekler beni rahatsız etmesin. Çünkü pencere açık. Demek ki baharın yeni başlangıcı. Daha sonra yine Naci abla çıkmış. O çöpleri yine altına getirmiş. Yani ben görmedim. Yerde bir yere kadar tuvalete mi gittim, bir yere mi gittim. Allah Allah, yine gel dedim, çöpçü almış çöpleri dedim. Baktım ya sinekler olunca Allah Allah dedim ya. Sonra yine ben götürdüm ama bu sefer inceliyorum. Koyunca Naci abla biraz böyle illa benim sözüm olacak diyen bir komşu tipimiz. Yine çöpleri hayvan pisliklerini getirip koydu. Benim penceremin ders çalışmamın yerine koydu. Ben gittim Naci ablanın kapısını çaldım. Naci abla böyle dedim. Benim dediğim olur dedi bana. Allah rahmet eylesin. Bak dedim, senin dediğin nasıl olur ben sana öğreteyim dedim. Aldım küreği. Onun da penceresi açık. Vallahi billahi kürekle pencereden içeri attım. Bunu daha sonra Mehmet haklı demiş. Ben inatçıyım ama çocuk haklı. Bana 3 kere ihtarını yapacağını yaptı. Ama ben yine benim dediğim olur deyince onlar da haklı oldukları. Ben hayatımda yaptığım ender tersliklerden biridir.
hayvan pisliğini inanın penceresinden içeri bir kürek attım. Şimdi bu negatif bir komşu ilişkimiz. Pozitif bir tane de anlatayım. O demin Necmi dediğim mühendis arkadaşın annesi iftar filan verir. Zaten iftarlar verilir, şunlar yapılır, bunlar yapılır. Hep komşularda öyledir. Yine bir iftar yemeğinde davetliyiz. O sırada tahmin ediyorum liseye gidiyoruz. Tabii iftar yemeğinde bozduğumuzda o zaman önce çerezler yenir. Yani tatlılar, peynir, zeytin falan filan. Ondan sonra çorba, diğer yemekler. Ama önce suyla çerez, diğer içecekler yenir. Allah rahmet eylesin. Seni abla dedi ki, Mehmetciğim o yediğin tatlı ne tatlısı dedi. Yani reçel. Hiç ömrümde yememişim o reçeli. İçinde herhangi bir şeyi de yok. Yani çekirdeği, şusu busu da yok. Hiçbir şey yok. Baktım. Ne tatlısı olabilir dedim. Bu reçel ne reçeli olabilir? Ne reçel olur? Seni abla bu dedim, patlıcan reçeli. Kim söyledi Mehmet'e? Kimse söylemedi. Geldi Seni abla benim iki yanağımdan öptü. Sen zeki çocuksun. Dedim ki Seni abla, patlıcanın her şeyi yapılır. Turşusu yapılır. Kızartması yapılır, doğraması yapılır, karnıyarığı yapılır, imam bayıltısı, zeytinyağlısı yapılır. Reçeli niye yapılmasın diye düşündüm. Patlıcan reçeli dedim. Bu da bir akıl yürütme. Siz yediniz mi patlıcan reçeli? Ya. Gördünüz mü? Duymuş muydunuz? O zaman inşallah bir gün yeriz. Teşekkürler.